Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Hemen kıvamına da bakalım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir kruvasan tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında harika bir kruvasan yapacağız. Tarifimize öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayacağız. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütümüzü alıyoruz. Ardından yarım su bardağı yine oda sıcaklığındaki suyumuzu alıyoruz. 50 gram yaklaşık dolu dolu 1 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağımızı da ilave ediyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı tuz ve yarım paket instant mayamızı ekliyoruz. Harcımızı güzelce bir harmanlayalım. Ardından yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Evet, hamurumuzu yaklaşık 5 dakika kadar çok güzel bir şekilde yoğurduk. 5 su bardağı undan şu kadar bir unumuz kaldı. Yani toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandık. Hemen hamurumun kıvamını da göstermek istiyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur değil arkadaşlar. Yani ele yapışan bir hamur değil. Orta sertlikte bir hamur. Yani mantı hamurundan bir tık daha yumuşak diyebiliriz. Hamurumuzu streç filme sardıktan sonra bu şekilde buzdolabımızda en az 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de şöyle yağlı kağıdımızın üzerine 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı alıyoruz. Üzerine bir adet daha yağlı kağıt alıp tereyağımızı inceltiyoruz. Şöyle elimizle yağımızın kenar kısımlarını düzeltiyoruz. Yani yağımıza düzgün bir form veriyoruz. Tereyağımızı da bu şekilde buzdolabımıza kaldıralım ve yaklaşık 1-2 saat kadar donmaya bırakalım. Hamurumuzu buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdikten sonra şöyle hafifçe bir unluyoruz ve uzunlamasına büyütüyoruz. Hamurumuzun şu uç kısımlarını yuvarlak değil de kare formu verelim. Elimizle çekerek. Bu kısmı da yine aynı şekilde. Hamurumuzu bir miktar büyüttük. Tereyağımızı da buzdolabımızdan çıkarttık. Tereyağımızı ilk buzdolabımızdan çıkarttığımızda bayağı bir donmuştu, tıkır tıkırdı. Bu şekilde hiç hareket ettiremiyorduk. Bir 10 dakika oda sıcaklığında beklettik. Şimdi yağımız elastik bir kıvam aldı. Hemen hamurumuzun üzerine tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı hamurumuzun üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirdik. Hemen üzerindeki yağlı kağıdı da kaldırıyoruz dikkatli bir şekilde.
Tereyağımdan şu boşluk kısımları da hafifçe yaymak istiyorum. Şimdi hamurumuzu ikiye katlayalım. Katladıktan sonra da şu uç kısımlarından baskı uygulayarak tamamen yapışmasını sağlayalım hamurumuzun. Hamurumuzu kaldıralım ve altını biraz unlayalım. Altını unladıktan sonra bu sefer hamurumuzu bu şekilde masamızın üzerine alıyoruz. Elimizle baskı uygulayarak biraz büyütüyoruz. Ve tamamen dikdörtgen formu veriyoruz. Elimizle baskı uygulayarak bir miktar büyüttükten sonra şöyle hafifçe bir unluyorum. Merdane yardımıyla biraz daha büyütüyoruz. Dikkatli bir şekilde tek yöne doğru. Hamurumuzu güzel bir şekilde büyüttükten sonra dörde katlıyoruz. Hamurumuzu bu şekilde streç filme sarıyoruz ve buzdolabında 1 saat kadar daha dinlendiriyoruz. Evet, hamurumuzu buzdolabında dinlendirdikten sonra şimdi ikinci tur açma işlemine geçiyoruz. Hamurumuzu bayağı bir büyüttükten sonra az önceki gibi tekrar katlıyoruz. Hamurumuzu streç filme sararak buzdolabımıza kaldırıyoruz ve yine aynı şekilde 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, hamurumuzu 3. tur tekrar açıyoruz. Hamurumuzu tekrar büyüttükten sonra yine aynı şekilde katlıyoruz. Streç filme sarıp tekrar buzdolabımıza kaldırıyoruz ve 1 saat daha dinlendiriyoruz. Şimdi hamurumuzu 4. tur açıyoruz. Hamurumuzu açma işlemini tamamladık. Toplamda tam 4 tur açtık hamurumuzu. Hemen şöyle ebatlarını da söyleyeyim. Enlemesine 26 santim, boylamasına da 35 santim hamurumuz. Size de fikir olsun. Şimdi kesme işlemine geçelim.
Öncelikle hamurumuzu şu yamuk olan kenar kısımlarını keselim. Şimdi hamurumuzu 11 santim genişliğinde kesiyoruz. Şimdi kesmiş olduğumuz parçaları çapraz olacak şekilde tekrar kesiyoruz. Kruvasan hamurumuzdan bir parça aldık. Baş kısmından şöyle bir çizik atıyoruz. Attıktan sonra da rulo olacak şekilde sarıyoruz. Çok fazla sıkmadan, gevşek bir şekilde. Şu kısmı altta bırakıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, kruvasanlarımızı tamamladık ve tepsimize yerleştirdik. Şimdi oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayası vereceğiz. Evet, kruvasanlarımızı üzeri örtülü bir şekilde tam 1 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Yumurta sarımızı sürerken de kruvasanlarımızın havasını söndürmeden yumuşak dokunuşlarla yumurta sarımızı sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi kruvasanlarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, kruvasanlarımız fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyor. Hemen yakından kıvamını ve dokusunu göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Hemen kıvamına da bakalım. Dışı çıtır çıtır. İçi yumuşacık, muhteşem bir kruvasan tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.